Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle bu videoyu neden çektiğimi kısaca özetleyip EVS yani AGH hakkında birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Herkesin tecrübesi farklı sonuçta. Ben de kendi tecrübelerime dayanarak size bir şeyler anlatacağım. Belki farklı bir şey yakalarsınız ve size yardımcı olur. Ben bir yıl önce Polonya'dan bir projeden kabul alarak Polonya'ya geldim. Yaklaşık 11 aydır da burada bir projede çalışıyorum. Bu 11 ay süresince gerek arkadaşlarım gerek tanımadığım bir sürü insan bana mesaj attı. Ecem işte Polonya'da ne yapıyorsun? EVS ne? Nasıl başvuru yapabiliriz? Ben de gitmek istiyorum. Link atsana gibi. Ben de bunların hepsini anlattığım bir video çekmek istedim size. Daha kolay ulaşılabilir ve merak eden arkadaşlar için yararlı bir video olabilir diye. EVS yani AGH ne? Öncelikle bunu kısaca açıklayıp daha sonra nasıl başvuru yapılır, nereden başvuru yapılır, şartlar neler gibi şeyleri anlatacağım. EVS European Volunteer Service yani bunun Türkçesi de AGH Avrupa Gönüllü Hizmeti olarak geçiyor. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde bu şekilde projeler oluyor. Siz de 2 ile 12 ay arası projelerde çalışabiliyorsunuz. Peki bu projelere nasıl başvuru yapılıyor? Bundan bahsedeyim. Proje ilanlarını bulabileceğiniz linki ben aşağı bırakacağım. Nasıl profesyonellikse aşağı link falan bırakıyorum. Bu bıraktığım linkte bütün proje ilanlarını bulabilirsiniz. Başvuru yapmak için de CV'nizi ve motivasyon mektubunuzu hazırlamanız gerekiyor. Bu şekilde proje ilanlarına başvurunuzu yapıyorsunuz. Ayrıca CV ve motivasyon mektubu içinde örneklerine ulaşabileceğiniz sitelerin linklerini de bırakacağım. Peki başvuru şartları neler? Herhangi bir başvuru şartı aranmıyor arkadaşlar projelerle. 17 ve 30 yaş arası olmanız yeterli. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Mesela ben başvuruları yaparken bu dikkatimi çekmişti. Almanya, Fransa gibi ülkeler genelde A2 Almanca, A2 Fransızca bilmenizi istiyorlar. Benim tahminim de bu ülkelere çok fazla talep olduğu için başvuru yapanlar tarafından bir şekilde elemek için bu tarz talepleri oluyor. Onun dışında mesela Polonya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerde hiç bu tarz talepler görmedim. Dil bilmeniz, üniversite mezunu olmanız, herhangi bir işte çalışmış olmanız, herhangi bir tecrübe kesinlikle istenmiyor. Peki proje konuları neler? Bunlardan da bahsedeyim. Aslında aklınıza gelebilecek her konuda proje bulabiliyorsunuz gerçekten. Mesela ben başvuru yaparken karşılaştığım birkaç proje konularından aklımda kalanları size söyleyeyim. Sahil temizliği, müzede çalışmak, kütüphanede çalışmak, ev yenileme, çocuklarla çalışmak anaokulunda, rehabilitasyon merkezlerinde çalışmak, mülteci kamplarında çalışmak gibi şu an aklıma gelenler bunlar. Yani çok geniş bir yelpazeye sahip proje konuları. Kendi ilgi alanınızla, profesyonel alanınızla, hobilerinizle ilgili bir sürü konuda proje bulabilirsiniz. Peki projelere başvururken hiçbir şart yoksa beni neye göre seçiyorlar? Kura mı çekiyorlar? Gibi şeyleri merak edenler oluyor. Tabii ki kura çekmiyorlar arkadaşlar. Şöyle bir örnek verebilirim mesela. Fotoğrafçılıkla ilgili bir proje vardır. Hobi olarak fotoğrafçılıkla ilgileniyorsunuzdur ya da bunu profesyonel olarak da yapıyor olabilirsiniz. Motivasyon mektubunuzu hazırlarken bundan bahsedebilirsiniz. Daha önce yaptığınız işlerle ilgili görseller koyabilirsiniz. Bu da motivasyon mektubunuzu ve CV'nizi inceleyen kişinin dikkatini çekecektir. Ve bizim projemiz fotoğrafçılıkla ilgili. Bu kişi de fotoğrafçılık yapıyormuş. Bu bizim işimize yarar. Gelsin gönüllü olarak başlasın derler. Ve projeye kabul edilebilirsiniz. Ya da CV'nizde, motivasyon mektubunuzda herhangi bir şey görmüştür inceleyen kişi. Hoşuna gitmiştir, dikkatini çekmiştir. Skype görüşmesi sırasında sempatik gelmişsinizdir. Bu tarz nedenlerle projeden kabul edilebilirsiniz. Bu yüzden CV ve motivasyon mektubu hazırlamak gerçekten çok önemli. Güzel CV ve motivasyon mektubu hazırlayabileceğiniz, örneklerini bulabileceğiniz site linklerini ben zaten bırakacağım. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Arkadaşlar önemli bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Projeler kısa dönem, uzun dönem olarak iki gruba ayrılıyor. 60 günün altındaki projeler kısa dönem olarak geçiyor. Eğer bir kez kısa dönem projede yer aldıysanız tekrar başvuru yapma hakkınız oluyor. Ama eğer 2 ayı geçerse, daha doğrusu 60 günü geçerse projeniz, bu uzun döneme giriyor ve uzun dönem projede çalışan kişi tekrar projelere başvuru yapamıyor. Yani hakkınız bitmiş oluyor. Bence en az 6 aylık projelere başvuru yapın ki en azından gittiğiniz ülkeyi biraz tanıma fırsatınız da olur. Ayrıca kendinize ayırdığınız vakit de daha fazla olur ve gezmek için de daha fazla vaktiniz olur diye düşünüyorum. Ama tabii ki tamamen sizin beklentilerinize kalmış bir durum.
Eğer 2 aylık gideyim, Avrupa'yı gezeyim, görmüş olurum, gelirim. Benim zaten çok vaktim yok diyorsanız siz bilirsiniz. Bu sadece benim düşüncemdi. Bir diğer konu da ev sahibi kuruluş ve gönderici kuruluş. Bunlar da bazen karıştırılan şeyler olabiliyor. Şöyle anlatayım. Bizim burada bağlı olduğumuz 2 tane kurum oluyor. Biri kendi ülkemizdeki kurum, diğeri gittiğimiz ülkedeki kurum. Biz bunlara bağlı olarak çalışıyoruz. Bu 2 kurum da kendi ülkelerinin ulusal ajanslarına bağlı olarak çalışıyor arkadaşlar. Gönderici kuruluş sizin kendi ülkenizdeki kurumunuz oluyor. Bu herhangi bir dernek, herhangi bir vakıf gibi bir yer olabiliyor. Benim tavsiyem daha önce tecrübesi olmuş olan kurumlarla birlikte çalışmanız. Çünkü inanın sadece fondan yararlanmak için bu işi yapan çok fazla dernek var. Hiçbir konuda bilgisi olmadığı halde. Büyük sıkıntılar yaşamanızı istemem. O yüzden daha önce EVS konusunda tecrübesi olmuş, yurt dışına çok fazla gönüllü göndermiş olan kurumlarla çalışmanız. Peki nereden bulabilirim bu dernekleri diye düşünüyorsanız eğer, bunun için de bir link bırakabilirim. Ben kendi kurumumdan memnunum açıkçası. Sadece vize başvurusu yaparken birkaç eksik belge göndermişlerdi ama daha sonra hallettik tabii. Onun dışında büyük sıkıntılar yaşamadım ama gerçekten büyük sıkıntılar yaşayan, aradığında açmayan, hiçbir konudan haberi olmayan, ev sahibi kuruluşla iletişim kuramayan dernekler bile var inanın. O yüzden buna dikkat edin derim. Ev sahibi kuruluşunuzda sizin gittiğiniz ülkede bağlı olduğunuz kurum oluyor. Proje süresince onlara bağlısınız. Proje sırasında yaşadığınız herhangi bir sıkıntı, örneğin ev arkadaşınızla anlaşamadığınız büyük sıkıntılarınız var. Ev değiştirmeniz gerekiyor. Projeyi bırakmak istiyorsunuz. Ya da çalıştığınız yerde çalışanlarla ilgili sıkıntılarınız var gibi. Bu şekilde sorunlarla karşılaştığınızda ev sahibi kuruluşunuzla iletişime geçiyorsunuz. Biz burada şanslıydık çünkü koordinatörümüzle aynı yerde çalışıyorduk ve iletişim kurmamız rahat oldu. Ama inanın daha koordinatörlerini bile görmemiş, sadece mailde adını görmüş, tanımayan gönüllüler de var. Bu da projeden projeye değişiyor. Bir diğer merak edilen konu da arkadaşlar para konusu. Proje için para verdin mi? Orada maaş alıyor musun? Nasıl geçiniyorsun? Gibi sorular gelmişti. Hayır arkadaşlar, kesinlikle cebinizden para çıkmıyor bu süre boyunca. Örneğin biz buraya gelmeden önce Ankara'da bir eğitime katılmıştık. Farklı ülkelere gidecek olan gönüllüler gelmişti. Proje sırasında da 2 tane eğitime gittik. Bizim 1 yıllık bir proje olduğu için 2 kere gittik ama belki kısa dönemler daha farklıdır bilmiyorum. Bütün masraf proje tarafından karşılanıyor. Ulaşım masrafları, kalma masrafları kesinlikle sizin cebinizden bir şey çıkmıyor. Onun dışında mesela şunları söyleyebilirim. Vize ücretini onlar karşılıyor. Havalimanına giderken bindiğiniz taksinin ücretini bile onlar karşılıyor. Proje başladıktan sonra evet arkadaşlar para alıyoruz ama cep harçlığı olarak geçiyor, burada maaş gibi değil. Düşük bir ücret alıyoruz. Gittiğiniz ülkeye göre bu fiyat değişiyor. O yüzden kesin bir şey söyleyemem. Biz bu sene 930 zlotya'ya yakın bir para alıyorduk. Bu da açıkçası sizin ancak yemenize, içmenize yetecek kadar bir para. Eğer ben gezmek istiyorum diyorsanız bu aldığınız cep harçlığıyla biraz zor olabiliyor arkadaşlar. Ama yok ben yememden, içmemden keserim, paramı biriktirir, gezerim diyorsanız iyi şanslar arkadaşlar. Bu arada burada kaldığınız yerin ücretini onlar veriyor. Faturaları, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, evde tamire ihtiyacı olan bir şeyler olabilir. Mesela musluğunuz bozuldu. Bunun parasını onlar ödüyor. Hep cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. O yüzden aldığınız cep harçlığı tamamen size kalıyor. Bunu da değerlendirmek size kalmış bir şey yani. Ve merak edilen bir şey daha var. Aslında bu benim de en çok merak ettiğim şeydi gelmeden önce. Gezmek arkadaşlar. Yine geziyorsun, yaşıyorsun bu hayatı Ecem. İşte sen çalışmıyor musun? İşin gücün yok mu senin? Nasıl geziyorsun? İzin almak mümkün mü proje sırasında gibi sorular çok fazla gelmişti. En çok mesaj gelen konu da buydu sanırım. Evet tabii insan buralara kadar gelmişken şöyle bir etrafı da gezmek istiyor arkadaşlar. Tabii korona gibi bir sıkıntınız yoksa. Benim de koronadan önce birkaç ülkeyi gezme fırsatım oldu. Daha fazla gezme planlarım da vardı tabii ama hepsi suya düştü ne yazık ki. Kısmet değilmiş ya da bazılarının nazarı değmiş diyebiliriz. Ama yine de gezdiğim ülkeler oldu. Berlin'e çok fazla gittim mesela buradan çünkü
Çünkü çok yakın benim kaldığım yerden. 5 saat otobüsle gidip geliniyor kolayca. Ve orada çok fazla arkadaşımla buluştum Türkiye'den gelen. Benim için adeta Tekirdağ minibüs durakları gibi bir şey olmuştu Berlin. İzin konusunda şu şekilde anlatayım. Biz mesela haftanın 5 günü çalışıyorduk. 2 günde ekstra iznimiz vardı aylık olarak. Bu 2 günlük izinleri biriktirerek de kullanabiliyorduk. Mesela bu ay hiçbir yere gitmedim. Bir dahaki ay 4 gün izin olmuş oluyor. 4 günü hafta sonuyla da birleştirip uzun bir tatil de yapabiliyorsunuz. Biz şanslıydık çünkü koordinatörümüz izin konusunda çok sıkıntı yaratan birisi değildi. Ama aslında genel olarak baktığımda zaten çok fazla takmıyorlar bu izin konusunu. Yok sen buraya çalışmaya geldin, işte gezemezsin, köle gibi şeyler söylemiyorlar size arkadaşlar. Merak etmeyin. Eğer gezmek için ayırdığınız bir bütçeniz varsa rahatça gezebilirsiniz. Biz mesela zloty alıyoruz. Polonya'nın para birimi zloty ve euro 4,5 şu anda. Yani euro bölgelerini gezmeniz biraz zor olabilir bu aldığınız cep harçlığıyla. Ama eğer dediğim gibi para konusunda bir sıkıntınız yoksa çok rahat gezersiniz. Bunu dert etmeyin. Peki ben buraya nasıl geldim? Başvuru sürecim nasıl oldu ve projem ne? Bundan biraz bahsedeyim size. Ben üniversiteden mezun olduktan sonra iş aradığım bir dönem vardı. Aynı zamanda da İspanyolca kursuna gidiyordum. İspanyolca kursunda tanıştım. Şu anda çok sevdiğim bir arkadaşım var. Asmin. Asmin de bundan 2 yıl önce Bulgaristan'da 6 aylık bir EVS projesinde gönüllü olarak çalışmış. İşte benim sürekli iş arayıp bulamadığımı gördüğü için Ecem sen neden EVS yapmayı düşünmüyorsun? Hem çok güzel bir deneyim olur senin için. İşte yurt dışına gidersin, orada bir süre yaşarsın, belki orada iş bulursun gibi şeyler söyleyip beni kandırdı. Ama gerçekten benim hiç aklımda olmayan bir plandı bu. Daha önce EVS'i duymamıştım bile. O sırada zaten ben her şeye başvuru yapmaya kendime adamışım. Projelere de başvuru yaparım gider diye düşünerek başvuru yapmaya başladım. Ve gerçekten projenin konusu neymiş, kaç aylıkmış, neredeymiş hiç umursamadan sadece başvuru yaptım yani böyle sürekli. Hangi projeye başvurduğumu bile bilmiyorum. Asmin bana link atıyor, ben başvuru yapıyorum falan. Böyle gelişiyor olaylar. Daha sonra şu an çalıştığım kurumdan bir mail geldi. Skype görüşmesi yapmak istiyoruz diye. O da hiç umurumda olmadı. Çünkü ben o kadar eminim ki red alacağımdan asla kabul edilmem diye düşünüyorum. Yani böyle umutsuzluk içinde yaşıyorum hayatımı. Daha sonra bir Skype görüşmesi yaptık ve kabul edildim. Çok şaşırmıştım gerçekten o an. Ama 11 aydır buradayım. Güzel vakit geçirdiğimi söyleyebilirim. Projem neyle alakalı? Bundan da bahsedeyim kısaca. Polonya'da Świetlica denen, ailesinde sorun olan, hiperaktif olan, psikolojik sorunları olan, asosyal olan ya da hiçbir sorunun yok, sadece evde canı sıkılan çocukların geldiği sosyal hizmet kurumları var. Yani en ufak bir yerde bile var. Şu an biz bir köyde kalıyoruz. Burada bile böyle bir kurum var. Biz de burada çalışıyoruz haftanın 5 günü. Ne yapıyoruz orada? Çocuklarla etkinlikler yapıyoruz. Mesela bir gün birlikte film izliyoruz. Bir gün onlara yemek yapıyoruz. Bir gün el işi bir şeyler yapıyoruz. Kağıtlardan, keçelerden. Bir gün dans ediyoruz. Bir gün oyun oynuyoruz gibi. Yani aslında bizim onlarla vakit geçirmemizi, onlara örnek bireyler olmamızı istiyorlar bizden. Tabii Polonya'da sadece bu proje yok. Zaten başvuru yaparken de bunu göreceksiniz. Ben sadece kendimden örnek vereyim. Belki Świetlica'da çalışmaya gelecek olan bir gönüllü vardır. Ona yardımcı olabilirim diye düşündüm. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Belki merak ediyorsunuzdur. Koronadan dolayı şu anda projeler durmuş durumda değil. Hala gönüllü alımına devam ediliyor. O yüzden başvuru yapmaya devam edebilirsiniz. Bunu da eklemek istedim. Arkadaşlar şimdilik benim aklıma gelenler bu kadar. Umarım güzel açıklayabilmişimdir. Size yardımcı olabilecek bir video olmuştur. Eğer merak ettiğiniz sorular varsa bana sorabilirsiniz. İstediğiniz zaman video çekip paylaşırım. Burada çok fazla boş vaktim var. İstediğiniz zaman yazabilirsiniz. Şimdilik aklıma gelenler bu kadar. Hepinizi öpüyorum.